Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir etek ve e, ufak kısa bir ceket çalışması yapacağız. Mini bir etek fakat kalem modeli. Yani bunu tabii dize kadar, aslında dize kadar olana kalem deniyor ama şekil itibariyle gene bir kalem modeli olacak. Şöyle tabii ki dar bir etek. Fermuar yeri bıraktım. Sonrasında kalçanın en geniş yerine kadar yanlardan arttırıyoruz. Sonrasında düz örüyoruz. Yırtmacı açıp son iki sırasında sık iğnelerle bitiriyoruz. Bu son iki sırasında hafif daralıyor. O yüzden önce kalçaya kadar genişleyen, sonra daralan hem mini hem kalem formunda bir etek olacak. Düz renk iple çalışacağız daha anlaşılır olması için. Hemen bitiminde de e, üzerine güzel gene etek kadar basit, örmesi çok kolay bir ceket çalışması yapacağız. Renkler harika. Gerçekten çok beğendim. Kışlık bir ip. Gene ihraç fazlası iplerden. Gene bildiğimiz, kullandığımız markalardan. 8 milimde tığ kullandım. Tabii ip kalın olduğu için 8 milim güzel oldu. İyi denk geldi iple. Şimdi önemli olan hangi ipi kullandığınız değil. Hangi tığ kullandığınız değil. Önemli olan kendi ölçünüze göre örmek. Burada herhangi bir desen de takip etmeyeceğiz. Çok dümdüz bir örgü öreceğiz. Bel ölçünüze bakacaksınız. Mesela bu mankenin üzerine göre örüyorum. Mankenin beli 63 santim. Ben bunu 65 santim yaptım. Yani 2 santim pay bıraktım. Çünkü arkaya fermuar falan da dikilecek. O yüzden 2 santim biraz geniş ördüm. Bu da 62 zincire denk geldi. Yani 8 milim tığ ve kalın bir iple 62 zincir 63 santim 64 santime denk geldi. Tabii örmesi de kolay oluyor kalın kalın olduğu için çabuk bitiyor örgü. Fakat elinizde hangi ip varsa baharlık olur, yani baharlık da yapabilirsiniz bu takımı. Yazlık etekler de örebilirsiniz. Kış, yani bu ipte olduğu gibi yine kışlık da örebilirsiniz. İncelik kalınlık hiç önemli değil. Önemli olan ölçülere göre devam etmek örgüye. Beliniz kadar zincir çekiyorsunuz. Kalçanızın en geniş yerine kadar genişletiyorsunuz. Sonrasında düz örüyoruz. Sadece iki sırada biraz toparlıyoruz ve bir kalem görüntüsü oluşturuyoruz. Bu kadar basit. Bu renkli bir ip olduğu için çekimde pek iyi durmuyor, iyi olmuyor. O yüzden şöyle açık renk ip kullanacağım ki anlaşılır olsun ve 4 milim tığ kullanıyorum. Ufak bir modelde nasıl örüldüğünü göstereyim. Çok basit bir örgü olduğu için zaten. Yani bir iki günde bitirebileceğiniz bir takım olacak bu. Eteği 62 zincir çekerek başlamıştım. Buna da 30 tane çekelim. Bol bol, hiç sıkmadan bol bol zincirler çekiyoruz. Kendi ölçünüze göre çekeceksiniz. Belinizi ölçün. Ona göre zincir çekin. Biraz fazla çekin. Ördükçe zaten iplik kendini toplayacağı için belki az gelebilir zincir. Fazla kalın da hiç sorun değil. Onu hemen şurayı sökerek düzeltebiliriz. Şimdi 30 tane zincirin üzerine bir tane daha fazla çekiyorum. Doluyorum. Yarım trabzan öreceğiz ve eteğin tamamı zaten yarım trabzandan oluşuyor. Şu fazladan çektiğim zincir, onun yanındaki çeviriyorum örgüyü. Şöyle tersten şöyle batıyoruz. Örgünün üst tarafı burası. Buralardan batmıyoruz. Çeviriyoruz. Şurada tepecikler var. Zaten görünüyor. Bu tepeciklerin içinden tığ alıyorum ve yarım trabzan. Şimdi hemen buraya bir işaret iğnesi, bir marker takıyoruz. Yeni başlayanlar buralarda biraz şaşırıyor. Ya batıyorlar ya batmadan dönüyorlar sırayı.
O yüzden de standart kalmıyor. Yani sabit kalmıyor. İlmek sayıları azalıyor. Genelde azalıyor. Niye biz sizinki gibi olmuyor, düz ilerlemiyor, ilmek sayısı aynı kalmıyor diyorsanız işte şuradaki en son trabzanın üzerine batmadığımız için ya da sık iğnenin. Şimdi gene şuradaki tepeciklere yarım trabzanlar örüyoruz. Şuradaki görüntü aynı şekilde burada da devam ediyor. Çünkü eteğin üstü burası. Yani giydiğimizde şurası üstte kalıyor. Buranın da böyle muntazam görünmesi gerekiyor. Temiz bir, kaliteli bir örgü olması için bazı detaylara dikkat ediyoruz tabii ki. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Gene bir zincir ama bol bir zincir. Çünkü sık iğne değil, yarım trabzan ördüğümüz için bol bir zincirle dönüyoruz. Ve hemen ilk ilmeğin içine buraya da bir iğne takalım. Devam ediyorum. Şuradaki işaret iğnesi son ilmek. Bunu alıyoruz. Hemen ilk boşluğa böyle çalışırsanız hiç fire vermezsiniz, hiç eksiltmezsiniz ilmekleri. Sayılar eksilmeden örgünüz muntazam ilerler. Burada 3 sıra ördüm. Bel kısmı oluyor. Etekte 4 sıra ördüm bel kısmını. Şurada belki görünür. Şöyle bakın, şurada çift batmışım. Buradan itibaren, hatta şuradan, pardon. Şurada 1 2 3 4. 5. sıradan itibaren çift batarak devam etmişim. İlk arttırdığım yer 5. sıra. Şöyle ikiye katlayın. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Şuradaki tam yandaki 8. yarım trabzan. 1 2 3 4 5 6 7. Tam yandaki de 8. trabzan. Yani şuralara iğne takıyoruz, işaret iğnesi. Oralardan arttırarak devam edeceğiz. Bel ölçünüz kadar zincir çekip sonra gide gele dümdüz kemer, yani bel kısmını örüyoruz kemer yerine. Bunu ne kadar kalınlıkta istiyorsanız o kadar sıra örün. O sizin zevkinize kalmış. Ben etekte 4 sıra ördüm ama burası küçük bir örgü olduğu için 3 sıra yeterli görünüyor zaten. Şimdi artık arttırmalar yapıyoruz. Fermuar yeri şurası. Bu arka ortası. Şöyle tutuyoruz. Aynı ölçüde trabzan sayısı bırakıyoruz. Çok net olsun sayılarımız çünkü. Yani ölçerek sadece santim ölçüsüyle değil,
Bunları da sayıyoruz. Asıl ölçüyü onlar veriyor zaten. Düzgün ölçüyü. Şimdi bu sırada artık arttırma başlıyor. Kalça genişliğine kadar, en geniş yerine kadar. Şöyle bir tane büyük bir zincir çeviriyorum. Hemen ilk zinciri çıktığı ilmeğe buraya da işaretimizi alalım. Yedi tane yarım trabzan ördüm. 8.'ye çift batıyorum. İlk arttırmayı aynı ilmeğin içine, sonra hemen yanına yarım trabzan ve bunun üzerine dönüşte buraya yapıyoruz arttırmayı. 7 yarım trabzan ördüm. 8.'ye çift battım. Sonra bir tane daha ördüm. Onun üzerine de işaret iğnesini taktım. Dönüşteki arttırmamızı buraya yapıyoruz. Devam ediyorum. Diğer tarafa geldim. Çift batıyorum. İşaret iğnesi olan ilmek. Şöyle 2 kere battım. Sonra bir kere batıyorum ve hemen iğneyi takıyorum. Bir dahaki arttırma buradan oluyor. Devam ediyorum. İğnenin olduğu yere bir bol zincir dönüyorum. Hemen ilk ilmeğe bir yarım trabzan ve işareti takıyoruz. İğnenin olduğu yere çift batıyoruz. Bir, aynı ilmeğin içine 2. Sonra yanına bir tane ve üzerine hemen iğnemizi takıyoruz. Bir dahaki arttırma buraya. Devam ediyorum. Gene iğnenin olduğu ilmeğe 2 tane yarım trabzan aynı ilmeğin içine, sonra hemen yanına bir tane ve üzerine iğnemizi takıyoruz. Devam ediyorum. Çift yarım trabzan aynı ilmeğin içine, yanındakine ve üzerine iğne. Artırmalar sürekli bu şekilde devam ediyor. Kalçanın tam en geniş olduğu yere kadar. Devam ediyorum. 5 sıra arttırarak ördükten sonra iğneleri çıkardım ve şimdi ördüğüm sırayı hiç arttırma yapmadan bitirdim. Bunu
birbirine ekleyeceğiz. Şuraya fermuar dikeceğiz ve buradan sonra artık arttırmadan devam edeceğiz düz bir şekilde. Şu birleştirmeyi de yapalım. Şuradaki görünen görüntüyü bozmamamız gerekiyor. Gide gele örüyoruz. Gide gele örüyoruz. Şu görüntü oluşuyor. Bunu yuvarlak örersek başka türlü bir görüntü oluşacak. Sadece şu tekrar edecek. Bu görüntü bozulacak. Biz bunu bozmuyoruz. Baştan nasıl başladıysak eteğin bitimine kadar aynı görüntüyü devam ettiriyoruz. O yüzden sırayı bağladıktan sonra tekrar geri dönüyoruz. Sıra bitiminde geri dönüyoruz. Her seferinde geri dönerek bu gide gele örgüyü sürdürüyoruz. Şimdi fermuar yerini birleştiriyoruz. İşaret iğnesinin hemen ilmeğinden ilmek kaydırarak sırayı bağladık. Şimdi geri dönüyoruz. Böyle devam etmiyoruz. Görüntü sürmesi için hemen bir zincir ve ilk ilmeğin içine trabzan. İşaretimizi takalım gene. Bunu da çıkaralım. Şimdi dönüyoruz geri ve düz örüyoruz. Herhangi bir arttırma yok. Kendi kalça genişliğinize göre en geniş yerine kadar arttırarak geliyoruz. Sonrasında istediğimiz etek uzunluğuna gelene kadar da düz bir şekilde örerek devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Şimdi gene işaretli olan ilmeğe ilmek kaydırarak bağlıyorum. Bir zincir ve dönüyorum. Hemen ilk ilmeğe bir yarım trabzan, devam ediyorum. Son yarım trabzan, diğer tarafa bağlıyorum. Bir zincir ve çevirdim. Hemen ilk ilmeğe trabzan, yarım trabzan yani. Şimdi istediğiniz uzunluğa kadar örüyorsunuz. Yalnız şimdi şey yapacağız, bu düz yeri ördükten sonra yırtmaç yapacağız. En az bir 10 santim ya da 12 santim mesafe bırakarak istediğiniz uzunluğa, yani diz üstü mi öreceksiniz, dize kadar mı öreceksiniz, ne kadar istiyorsanız o istediğiniz ölçüden 10-12 santim daha geride bırakın örgüyü. Çünkü şuradan ip bağlayacağız ve yırtmaç öreceğiz. Şimdi ben 1-2 sıra daha öreyim. Ondan sonra yırtmaca geçelim. Diyelim ki gerekli uzunluğa ulaştım. Yani istediğim uzunluğun 12 santim gerisindeyim. Şimdi bunu giyiyoruz. Bacak ortasından şöyle, bacağın tam ortasından işaret alıyoruz. Bunu giymeden yapmayın sakın, olmuyor çünkü. Mutlaka üzerinize giyin. Bacak duruşunun tam ortasından işareti alıyoruz. Hangi bacakta istiyorsanız yırtmacı, oraya işaret koyuyoruz. Ve örgüyü ördüğümüz gibi aynen devam ediyoruz.
Şuraya bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve aynı yere, aynı ilmeğin içine yarım trabzan. İşaretimizi de takıyoruz. Şurada ördüğümüz gibi aynısını yırtmacı örerken de devam ediyoruz. Sıra sonunda dönüyorum. İlk ilmeğin içine yarım trabzan ve gene işareti takalım. Bu şekilde en az 12 santim örün. 10 santim biraz kısa geliyor. 12 santim, 15 santim yırtmaç boyu yapın. Yırtmacı istediğimiz boya getirdik diyelim. Şimdi bir sıra ya da iki sıra sık iğne öreceğiz. Şunu alalım. Gene bir zincir çeviriyoruz. Aynı şekilde ama sık iğne. Tığın üzerine dolamıyoruz. Sadece sık iğne örüyoruz. Ölçümüze göre başladık. 2 santim kadar da fazla tutuyoruz. Tabi bel ölçüsünü pay bırakıyoruz biraz fermuar için. İstediğimiz sayıda sıra yapıyoruz bel kemeri için. Sonrasında yanlardan arttırarak kalçanın en geniş yerine kadar devam ediyoruz. Sonrasında düz ilerliyoruz. İstediğimiz etek boyundan 12-15 santim kadar geride ip bağlıyoruz ve yırtmacı örüyoruz. Yırtmacın son iki sırasını da sık iğne devam ediyoruz. Ne yapıyor? Etek genişliyor, düz geliyor ve burada biraz daralıyor. Yani kalem etek görüntüsü oluşuyor. Bunu mini de yapabilirsiniz, diz boyunda da yapabilirsiniz, diz üstü de olabilir. Nasıl istiyorsanız. Etek bu kadar. Şimdi cekete geçelim. Kalem etek ördükten sonra tabii ki üzerine böyle tam vücut ölçüsü kadar uzun olmayan küçük bir hırka ya da ufak bir ceket diyelim. Çok uzun değil, göbek hizasına kadar geliyor hemen hemen, biraz daha aşağıda olabilir. Uzun bir hırka istemedim çünkü dar bir etek, dar bir hırka olmasını istedim ve kısa. Bu şekilde çok daha güzel durdu. Yine dümdüz başlıyoruz. Göğüs altına kadar ördükten sonra hafif bir arttırma yapıyoruz. Şu göğüs kısmını rahatlatmak için. Gene dümdüz örüyoruz. Kol kesimi yapmıyoruz. Sadece yakadan. Her sırada bir tane kesiyoruz. 6 ilmek kalana kadar. Sonra burayı tamamen bir sırada, yani hiçbir oyuntu yapmadım. Ve kol ilmeklerini takıp İstediğiniz boyda örebilirsiniz. İsterseniz bileğe kadar. Ben dirsekten 2-3 parmak sonra kestim. Güzel oldu. Yani kısa bir kol olmasını istedim. Gene kollar da hemen hemen kolumuz genişliğinde. Bol yapmıyorum. Çünkü gerçekten etek dar bir görünümde, ceketin ya da hırkanın da aynı görünümde olmasını istediğim için hem kol genişliği kolumuz kadar, beden genişliği bedenimiz kadar, uzunluğu da göbeği fazla geçmeyecek şekilde çok aşağılara inmeyen, baseni kapatmayan bir hırka ya da ufak bir ceket. Hadi şimdi başlayalım. Gene aynı ip, gene aynı tığla. Şimdi de bu hırkayı örelim. Şimdi burada hem ön iki parçayı hem arka parçayı bir örüyoruz. Yanlardan hiçbir dikiş yok.
Bunu 66 ilmek üzerinden ördüm. Tabii ki ip kalın, tığ kalın, ilmek sayısı da az oluyor. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Baharlık, yazlık, kışlık hangisini kullanırsanız kullanın. İnce olabilir, kalın olabilir. Sadece burada ilmek sayısı fazla olur. Ben 66 zincirle ördüm ilmek sayısıyla. Siz 70, 75, 80 hiç fark etmez. Zaten deseni olmayan yarım trabzanlarla örülen bir model olduğu için çok zorlanmadan kolay bir şekilde istediğiniz ilmek sayısıyla istediğiniz bedende örebilirsiniz. Hiç yorulmadan aynı ipi bulacağım, aynı kalınlıkta ipi bulacağım diye de hiç yorulmayın. Elinizde ne varsa onu kullanın. Şimdi burada 66 ilmek var. Ben 30 kadar gene zincir çekip şöyle açık renk yani beyaz iple daha anlaşılır olduğu için bu şekilde göstermek istedim. Çünkü çok renk geçişleri var. Hele yeni başlayanlar için biraz anlaşılmaz olabilir. Şimdi 30 tane kadar zincir çekiyorum. 40 tane zincir çektim. 10'ar tanesi şu önler için 10, 20, 20 tanesi de arka için 40 tane zincir çektim. Bir tane fazlasını çekiyorum ve şuradaki hani fazla çektiğim zinciri atlıyorum. Diğerine yarım trabzan aynen eteği ördüğüm gibi iğneyi taktım, döndüm. Yarım trabzanlarla devam ediyorum. Aynen eteği ördüğüm gibi. Şurası etek ucuyla göğüs altında arttırma yaptığım yere kadar 21 santim ördüm. Bu tabii ki sizin kendi ölçünüzle alakalı. Bir de hırkayı ne kadar uzun yapmak istiyorsanız onunla alakalı bir durum. Ben 21 santim ördüm. Göğüs altı tam orta noktası şurası. Bu parçayı ördükten sonra üzerinizde tutun. Tam böyle ortalayın. Şu göğüs altındaki orta noktalara geldiğinde şuralara işaret iğnesi takın. Buralara çift batıyoruz. Sonra bir sıra daha bir arttırma yapıyoruz. Şu göğüs kısmını bir rahatlatıyoruz. Bir boşluk yapıyoruz ve bu artımlarla da şuradaki darlığı genişletiyoruz göğüslere doğru. Yani bu şekilde dümdüz çıkmıyoruz. Şu kasar çünkü buraları sonra. Şuradaki o rahatlığı vermemiz gerekiyor. Şimdi siz de göğüs altına kadar ne kadar santimde istiyorsanız o kadar örün. Ben de birkaç sıra öreyim, hemen arttırmalara geçelim. Arka kısım ve önler birlikte ilerliyor. Dediğim gibi çok kolay bir model. Şimdi bunun gibi kısa bir hırka istiyorsanız belin hemen altından yani göbek çevresinden ölçü alın. Ben de o şekilde ölçü aldım. Mesela 60 ilmek, 60-61 ilmek tam birebir denk geldi beden çevresine. Ama tabii bu tamam dar örüyoruz ama birebir ölçü hiç olmaz. Yani giyemeyiz bile. O yüzden mutlaka bir giyme payı, bir rahatlama payı vermemiz gerekiyor. 66 ilmek üzerinden bu yüzden ördüm. O 6 tane 5 tane fazlalığı da bedeni rahat dolanması için bıraktım. Tamam dar örüyoruz ama o rahatlama payını da vermemiz gerekiyor. Yani 60 santim ya da 70 santim ölçüp tam 70 santim örerseniz olmuyor. Mutlaka birkaç ilmek ya da birkaç santim giydiğiniz zamanki o rahatlamayı vermeniz gerekiyor. Şimdi burada 4 sıra ördüm. Yeterli olur diye düşünüyorum. Bu parçayı bedeninize tutuyorsunuz. Tam göğüs ortasından şöyle birleştiriyorsunuz. Göğüsün geldiği yerin tam altındaki noktada bir işaret alıyorsunuz. Diyelim ki şurada.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 şu. Şuralarda çift batacağız. Çünkü bu rahatlığı vermemiz gerekiyor. Bol bir hırka örmüyoruz. Dar, bedenimizi saran bir hırka ördüğümüz için şuradaki bolluğu vermezsek yukarıda kasar. Hem kol altını kasar, hem göğüs kapanmaz, aralıklar oluşur. Bunu engellemek için şuradaki rahatlığı vermemiz gerekiyor. Gene örerek şuraya kadar geliyorum. Evet. Şimdi işaret iğnesinin olduğu yere 2 kere batıyorum. Aynı ilmeğe ve devam ediyorum. Diğer tarafa da aynı şekilde çift batıyorum aynı ilmeğin içine. Devam ediyorum. Bir üst sırada şurada çift battığımız yere her ikisine de çift batıyoruz. Bir, iki aynı ilmeğe bir çift ördük. Şimdi diğerine de aynı ilmeğin içine. Burada biraz daha arttırdık. Şimdi bu kalın bir ip ve kalın bir tığ kullandığımız için bu arttırma yeterli oldu. Ama daha ince ip kullanırsanız bu yeterli olmayabilir. Bir de göğsün büyüklüğüyle de alakalı. Bu yeterli olmadığını anladığınız anda arttırmaları arttırmanız gerekiyor. Yani buraya 2 değil de 3 kere batarsınız. Sonra buradaki 3 tane trabzanın başlarına da, yani ortadakine değil ama başlara 3'er kere batabilirsiniz. O da bir arttırma şeklidir. Bu da yeterli olmazsa 2 tane arttırma ilmeği yaparsınız. Yani buraya çift, buraya çift. Sonra arttırdığınız ilmeklerin üzerine de baştakine, ortadakine, baştakine gene arttırmalar yapabilirsiniz. Yani göğsünüzün büyüklüğüyle ve ip kalınlığıyla alakalı bir durum. Ördünüz, ya büyük geldi ya küçük geldi. Bunu hiç üşenmeyin. Tekrar sökün. Göğüs kısmını rahatlatacak kadar arttırmayı yaptıktan sonra örgüye devam edin. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde arttırıyorum. Burada da şuraya çift batmıştık. Her ikisine de gene aynı ilmeğe çift batıyoruz. Diğerine de ve devam ediyorum. Bundan sonra arttırma yapmıyorum. Şuradaydı arttırmalar. İlk arttırma da şurasıydı. Ve buradan yaka kesimine kadar bir 8-9 santim kadar daha örüyorum. Sonra hiç kol kesimi yapmıyoruz. Sadece yaka kesimi yaparak devam ediyoruz. Yaptığımız artış hemen şuralarda fark etti. Güzel bir bolluk oluştu. Bir rahatlama oldu örgüde. Ki bu gerekiyor çünkü hep söyledim, dar bir kesim kıyafet ördüğümüz için şuradaki arttırmaları mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü buradaki şu göğüs mesafesini tolere edecek başka örgü yok çünkü yanlarda ve arkada tam bedene uygun olarak ördüğümüz için şuradaki mesafeyi de vermemiz gerekiyor. Şimdi göğüsü kestik, arttırdık. Şuraya kadar geldik. Burası da göğsün başlangıç yeri. Göğüs ortası şurası. Dar bir etek ördük. Seksi bir kıyafet yapıyoruz çünkü. Dar bir etek ördük. Dar bir hırka yapıyoruz. Buna çok böyle normal bir hırkaya verdiğimiz yaka mesafesi çok yakışmayacaktı. Biraz daha dekolteli. Yani hemen göğsün
başlangıç yerine denk gelen sıradan itibaren kesmeye başladım. Bunu mankenin üzerinde de göreceksiniz zaten. Yani şurada fazladan 1-2 sıra bile örsem bu görüntü oluşmazdı. Yani şu yaka görüntüsü kıyafetin diğer kısmıyla örtüşmesi gerekiyor. Yani birbirine yakışması gerekiyor. Kolları dar örmemiz gerekiyor. Bol öremeyiz. Buna yakışmaz çünkü. Eteği de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bunu bir takım olarak örüyorsak ikisini birlikte her yaptığımız detayın modelin geneline yakışması gerekiyor. Kollar dar örülecek çünkü bedeni dar ördük. Yaka standart bir yaka olmaz. Biraz dekolteli bir kesim yapmamız gerekiyor. Bu detaylar bir araya geldiği zaman güzel bir form oluşturuyor çünkü. Şimdi yakayı nasıl kesiyoruz? Sıranın başında gene bir zincir, şöyle bir zincir. Gene ilk ilmeğe ama almıyorum. Bitirmiyorum ilmeği, bekletiyorum. Sonra diğerine de batıyorum ve hepsini birden alıyorum. 2 tane ilmeğe batarak bir ilmek elde ediyorum bu şekilde. Yani bir tane ilmek kesmiş oldum. Devam ediyorum. Şimdi diğer taraftayız. 2 tane ilmek var. Önce birine bekletiyorum. Sonra diğerine ve hepsini birden alıyorum. Yani 2 ilmeğe batıp bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi bu sırada başlarken ve sıranın bitiminde eksiltmemizi yaptık. Şimdi üst sıraya çıkıyoruz. Gene bir zincir ve hemen şuradaki ilk ilmeğin içine bekletiyorum. Diğerine ve hepsini birden topluyorum. Bu sırada da ilk eksiltmeyi yaptım. Şimdi diğer tarafta da aynı şekilde eksiltme yapıyorum. Şurada ilk eksiltmemizi yapmıştık. Yine şurada 2 tane ilmek var. Bekletiyorum. Sonra diğer ilmeğe, yani son ilmeğe de batıp hepsini birden alıyorum. Dönüyoruz. Bir zincir. Hemen ilk ilmeğin içine ve sonrakine eksiltiyoruz. Devam ediyorum. Şurada birkaç kere kestikten sonra birkaç sıra bakın şu yaka kısmının başladığı nokta şuraya kadar, şuradan itibaren kese kese ilerledim. Yani 3 sıra kesmişim koltuk altına gelene kadar. Bu sizin tabi iple alakalı. Yani koltuk altında şu yaka başlangıcı, kesme başlangıcı arasında 3 sıra var. Gene keserek devam ediyorum. Şurada 6 tane ilmek kalana kadar. Koltuk altı içinde hırkada 5 ilmek bıraktım şu arada. 5 tane ilmeği tam orta noktada şu şekilde bıraktım. Burada da hemen göstereyim. Şimdi gene burada kesim yapıyoruz. Çünkü yaka devam ediyor kesmeye. Şu koltuk altında ilmek bırakacağız. Hırkada 5 ilmek bırakmıştım. Tam orta noktasından şurayı bir tane, tam orta noktası
2 tane bu taraftan, 2 tane de bu taraftan veriyorum. Bir de ortadaki ilmek 5 ilmek örmeden geçiyorum. Şimdi bir tane daha öreyim. Burada 1 2 3 4 5 tane kaldı. Burada 6 tane kalana kadar yakayı kesmeye devam etmiştim. Bu daha az ilmek olduğu için. Şimdi burada kesme işlemi yapmıyoruz. Devam ediyoruz. İğneyi takalım. Yakada kesiyoruz. Artık kesmeyeceğim. Çünkü az ilmek kaldı ön için. Bir zincir ve normal örüyorum. Dört ilmek kaldı. Burada da 6 ilmek. Şimdi yakada kesmiyoruz artık. Ve burada da zaten arkayı bıraktık. Sadece önü örüyoruz ve ilerliyorum. Yine aynı. Şöyle şuraya kadar kestim. Şurada 5 tane ilmek ayırdım. Orayı da dümdüz ilerledim. Burada olduğu gibi. Şuradaki 5 ilmek tam koltuk altında kalıyor. Arkayı da ayrı öreceğiz. Şimdi omuza kadar geldi. Aynı şekilde ipi bu tarafa alıyoruz. Şimdi şurayı yükseltiyoruz. Aynı örgüyü buraya da tam karşılığındaki ilmekten 6 ilmek sayıyorum. İpi bağladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Yani yarım trabzan. Son 2 ilmeği de eksilttim. 5 tane kaldı. Döndüm. Hemen eksiltmeyi yaptım. 4 tane kaldı. Bu modelde 4 ilmek bıraktım. 4 trabzan bıraktım omuzlarda. Siz de kendi ölçünüze göre bırakacaksınız. İstediğiniz omuz ölçüsüne gelene kadar eksiltin. Sonra bırakın. Şimdi bu arkada bu şekilde örgü aşağıda kaldı tabii ki. Bunu da aynı hizaya getirmemiz gerekiyor. Şunlara dikkat ediyoruz. Düz ters düz ters diye ilerliyor ki bu görüntüyü bozmamamız gerekiyor. Hemen ipi şuradan 1 2 3 4 5 bırakıyoruz. 6. ilmekten şu koltuk altı. Şurası. Gene buradan 1 2 3 4 5 bırakıyoruz buraya kadar. Şu kısmı örerek aynı yüksekliğe geliyoruz. Arkayı da aynı hizaya getirdim. Şimdi omuzları dikip şurada kol etrafından ilmek alıyoruz ve kolları örüyoruz. Aynı şekilde arkayı da örnekte yaptığım gibi örerek omuzlarla aynı hizaya getirdim. Hemen omuzları diktikten sonra şöyle ilmeklerin içinden her sıraya bir tane ilmek gelecek şekilde ilmek alarak kol evini oluşturdum. Daha fazla ilmek alırsanız kol evi büyüyor. Siz de kendi ölçünüze göre örüp aynı şekilde her ilmekten her sıradan bir tane ilmek çıkartacaksınız. Bu sıradan bir tane, bu sıradan bir tane ve her sıradan bir tane ilmek örüyoruz. Sadece
şu 5 tane ilmeğin başlardakine çift batıyoruz. Bakın burada gözüküyor zaten. Şimdi onu hemen örerken göstereyim. Şurada kol evi oluşturduk. Şurada 5 tane koltuk altındaki bıraktığımız ilmek var. Bu 5 tane bıraktığımız ilmeğin tam ortasına ipi bağlıyoruz. Tam ortasındaki ilmek. Yani koltuk altının tam ortası. Hemen bir tane yarım trabzan. Şimdi bedene geçtik. Buradaki trabzanın dibine gene batıyoruz. Yani gene derken ortayı ördük. Şu 5 tane trabzanın 3 tanesini ördük. Şuraya da batıyoruz. Yani hemen şuraya batmıyoruz. Şuraya sıraya batmıyoruz. Önce şuraya da bir batıyoruz. Bedene öyle geçiyoruz. Çünkü koltuk altında kasma olmaması için hem bu başta hem bu başta şuraya tekrar batıyoruz ki bir genişleme versin orada diye. Sonra sıraya batıyoruz. Sıranın içine, yani örgünün içine batıyoruz. Sonra şuradaki bir üst sıraya, sonra bir üst sıraya, bir üst sıraya, şurada dikiş yerine atlamayalım. Oraya da bir tane batalım dikiş yerine. Sonra hemen sıranın içine, sonra diğer sıraya, diğer sıraya, şimdi başladığımız nokta şurasıydı. Ortadaki 5 ilmeğin ortasındaki ilmek. Oraya geldik. Şuraya çift batmıştık hatırlıyorsanız, bedenin başladığı, yani arkanın başladığı nokta. Oraya hemen gene batıyoruz ve son 2 ilmeği örüyoruz. Sırayı tamamlıyoruz. Başladığımız noktada birleştiriyoruz. Kolu ördük. Yani kol evini belirginleştirdik. Şimdi aynı ilmek üzerinden istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Evet. Şurası. 5 tane ilmeğin ortasından başlıyoruz. Başlangıç yeri. 3 tane ördükten sonra arkaya geçerken, örgüye geçerken buraya bir tane daha batıyoruz. Yani şurada battığımız gibi çift. Ki şurada bir genişlik oluşması için. Sonrasında her sıradan bir tane ilmek alarak dar bir kol oluşturuyoruz. Yani kolumuz kadar. Kolunuzu ölçüyorsunuz. 2 santim kadar bir fazlalık verin. Yani ilmek arttırın. O ilmek üzerinden dümdüz bir şekilde örüyoruz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar. Örgü bu kadar. Çok basit. Sadece yarım trabzanlardan oluşmuş dar ama çok şık bir kıyafet olduğunu düşünüyorum. Zaten özelliği de hem hırkanın hem eteğin dar olması, yani bedene oturması. Hep large, hep dökümlü örecek değiliz. Biraz da daha kadınsı, daha seksi kıyafetler güzel oluyor gerçekten. Umarım beğenmişsinizdir. Yine emeğinize değecek videolardan olmuştur umarım. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi, abone olmayı ve zil sesini tıklamayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.